Ben Levent Öztürk. Yaklaşık 20 yıldır profesyonel kolorist olarak Türkiye'de ve yurt dışında birçok projede görev aldım. Hemen hemen her profesyonel renk düzenleme yazılımı ile ilgili bilgi sahibiyim ve sinema ve TV'de renk A'dan Z'ye sinematografi kitabının yazarıyım. Profesyonel bir kolorist olarak sektörde öğrendiğim ne varsa bu kanalda seninle paylaşıyorum. Hazırsan başlıyoruz. Fujifilm Türkiye, Oktostore, Levent Öztürk'le renk atölyesini sunar. Curves aracı bir görüntünün renk ve ton değerlerini piksel piksel kontrol etmemizi sağlar. İlk açtığınızda gördüğünüz 45 derecelik düz çizgi, görüntünün henüz hiçbir müdahale yapılmamış halini temsil eder. Bu çizgiyi değiştirdiğinizde görüntü de değişir. Yukarı çekerseniz görüntü aydınlanır, aşağı bastırırsanız görüntü koyulaşır. Curves penceresinde alttaki yatay eksen görüntünün orijinal tonlarını gösterir. Soldan sağa doğru, koyu tonlardan açık tonlara doğru ilerler. Dikey eksense aşağıdan yukarıya, karanlıktan aydınlığa dönüşümü kontrol eder. Curves'te yaptığımız şey aslında bir ton haritalama işlemi. Görüntünün orijinal tonlarını alıp istediğimiz şekilde yeniden dağıtırız. Curves penceresinde sol alt köşe black point yani siyah nokta, görüntünüzdeki en karanlık tonun sınırını, sağ üst köşe ise white point yani beyaz nokta, en aydınlık tonun başlangıcını kontrol eder. Curves üzerindeki uç noktalar aslında bize bazı tanıdık araçlarla benzer işlevleri sunarlar. Eğrinin sol alt köşesindeki noktayı yukarı doğru hareket ettirdiğimizde görüntünün en koyu bölgeleri artık tam siyah olmuyor, gri tonlarına yaklaşıyor. Yani gölgeler ezilmiyor, aksine biraz yukarı kaldırılıyor. İşte bu renk düzeltme panelindeki klasik lift aracının yaptığı işlemin birebir aynısı. Lift, siyah seviyesini yukarı taşıyarak gölgeleri yumuşatır, karanlık detayları görünür hale getirir. Eğrinin o noktasını yukarı kaydırdığımızda elde ettiğimiz şey işte bu. Aynı mantık sağ üst köşede yani beyaz nokta için de geçerli. Eğrinin bu ucunu aşağı çektiğimizde en parlak bölgelerin yoğunluğu azalır. Yani görüntüdeki beyazlar artık tam parlak beyaz değil, daha yumuşak, daha kontrollü bir hale gelir. Bu da gain kontrolünün yaptığı işlemdir. Gain, görüntünün açık tonlarını etkiler. Zirve noktadaki parlaklığı azaltmak ya da arttırmak için kullanılır. Curves üzerinde beyaz noktanın yerini aşağı çekmek de tam olarak bu etkiyi verir. Yani şunu çok net söyleyebiliriz. Lift ve gain kontrolleriyle yaptığımız o temel siyah ve beyaz ayarlamaları Curves üzerindeki uç noktaların hareketiyle birebir aynı mantıkta çalışır ama fark şu, Curves bize sadece uç noktalarda değil, tüm ton aralıklarında sürekli ve kademeli müdahale imkanı sunar. Curves'ün gücü sadece uç noktalarda değil, eğri üzerine eklenen kontrol noktalarında saklıdır. Her yeni nokta belirli bir ton aralığına müdahale etmenizi sağlar. Örneğin yalnızca orta bölgeye nokta ekleyerek gölgeleri ve parlak alanları etkilemeden parlaklığı arttırabilirsiniz. Bu özellikle logaritmik kayıtlı görüntüler üzerinde çalışırken son derece kritik bir kontrol sağlar. Ayrıca bu noktalar arasında oluşan eğim, ton geçişlerinin yumuşak ve akıcı olmasını sağlar. Eğriler yani curves, görüntü üzerinde son derece hassas ve etkili müdahaleler yapabileceğimiz güçlü araçlardır. Renk düzenlemesinde ya da kontrast ayarlamalarında özellikle orta tonlara müdahale etmek istiyorsak, eğrinin uç noktaları arasına bir kontrol noktası eklemek yeterli. Bu noktayı yukarı veya aşağı hareket ettirerek görüntünün orta tonlarını daha açık ya da daha koyu hale getirebiliriz. Böylece siyah nokta ve beyaz nokta sabit kalırken yani uç değerler değişmeden aradaki tonlar yumuşak bir geçişle yeniden dağıtılmış olur. En koyu alanlar yine koyu kalır. En parlak alanlarda parlaklığını korumaya devam eder. Ancak orta tonlar yaptığımız müdahaleye bağlı olarak hafifçe aydınlanır ya da kararır. Bu noktada dikkat etmemiz gereken şey geçişlerin doğrusal olmaması. Yani her ton aynı oranda etkilenmez. Orta tona en yakın bölgelerde değişim daha belirginken uçlara yaklaştıkça bu etki azalır. Sonuçta elde ettiğimiz şey görüntünün genel yapısını bozmadan yumuşak ve kontrollü bir parlaklık geçişidir. Ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu işlemi yaparken hiçbir piksel yanmaz. Yani tamamen beyaza dönüşmez, gölgeler de ezilmez. Parlak alanlar hafifçe yükselir ama detaylar korunur. Gölge tarafı ise sabit kalır. Böylece kontrast dengesi bozulmadan görüntüdeki ışık dağılımı yeniden tanımlanmış olur.
Aynı mantıkla orta noktayı aşağı çekerek görüntüyü karartabiliriz. Yine uç değerler yerinde durur ama bu kez orta tonlar daha mat, daha karanlık bir his verir. Sadece küçük bir S eğrisi bile dramatik bir fark yaratabiliyor. Bu da bizi şu çok önemli gerçeğe götürüyor. Curves aracıyla yapılan küçük dokunuşlar görüntüde büyük sonuçlar doğurabilir. İşte bu yüzden eğrilerle çalışırken milimetrik hareketler bile son derece dikkatli planlanmalı. Curves aracının temellerine birlikte göz attık ama bu sadece başlangıçtı. Bir sonraki videoda test görüntüleri kullanarak Curves'ün gizemli dünyasına çok daha derinlemesine dalacağız. Ton ayrımları, bölgesel müdahaleler, renk kanallarında ayrı ayrı çalışma ve profesyonel düzeyde kontrast yönetimi gibi ileri seviye teknikleri adım adım keşfedeceğiz. Bu arada Curves aracıyla ilgili en çok zorlandığınız ya da merak ettiğiniz konuları yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sizin sorularınızdan da örnekler seçip birlikte inceleyelim. Evet, videonun sonuna geldik. Eğer görüntülerinizi gerçekten üst seviyeye taşımak istiyorsanız bir sonraki bölümü sakın kaçırmayın. Eğer bu video senin için faydalı olduysa kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Renk dünyasında ve dijital sinematografi ile ilgili daha konuşacak çok şeyimiz var. Merak ettiklerini ya da kendi deneyimlerini yorumlara yazarsan çok sevinirim. Çünkü bu kanalı birlikte geliştireceğiz. Görüşmek üzere. Fujifilm Türkiye, Oktostore, Levent Öztürk'le Renk Atölyesi'ni sundu.